Bugün sizlere anlatacağım konu Warhammer 40K külliyatında bile oluşumuna dair birden çok hikaye barındıran ve kalın bir sis ile şüphe perdesi ardına saklanan, fazla eşeleyeni de bin pişman eden bir konu. Bugünkü konumuz bendenizin de mensup olduğu Engizisyon. Özgün adıyla The Holy Orders of the Emperor's Inquisition ya da bildiğimiz adıyla Engizisyon'un bu ağız dolusu tam ismini Türkçe'ye İmparatorun Engizisyonunun Kutsal Cemiyetleri olarak çevirebiliriz. Ama bize elbette videonun uzunluğu makul bir sürede kalsın diye sadece Engizisyon diyeceğiz. Bu arada Warhammer 40K hakkındaki anlatılarımı beğeniyorsanız, kanala abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın ve videoyu beğenerek ilgileneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşın lütfen. İmparatorluğun gizli polisi diyebileceğimiz Engizisyon, Horus Heresy'yi izleyen yıllarda kurulmuş ve asli görevi insanların ruhlarını korumak olan ve yıllar içerisinde ihtiyaca göre örgütlenmesini ve metotlarını oldukça değiştiren çok güçlü bir örgüt. Üyeleri Engizitör olarak anılan bu örgüt, İmperium içerisinde o kadar mutlak bir güce sahip ki hesap verdikleri tek otorite imparatorun ta kendisi. Örgütün yaklaşık ne zaman kurulduğu bilinmekle birlikte ne şekilde kurulduğu hiç kimse tarafından tam olarak bilinmiyor. Ama külliyatta bununla ilgili öne çıkan iki ana hikaye var. İlk hikaye Heresy'nin son günlerinde Dünya Horus'un hain kuvvetleri tarafından kuşatma altındayken geçiyor. Buna göre kuşatma esnasında imparator 1000 yıllık sırdaşı ve sağ kolu Malcador the Sigillite'a karakteri güçlü, becerisi yüksek ve kararlılığı eşsiz savaşçılar bulup sınav ve eğitimlerden geçirmesi talimatını verir. İmparator tam Horus'la yüzleşmek üzere Vengeful Spirit'e baskın yapmak için yola çıkar. Bu esnada Malcador 12 kişiyle imparatorun karşısına çıkabilir. Bu 12 savaşçıdan 8'i Astartes yani Space Marine'di ve Malcador'a göre kuvvetli psikik becerileri olduğundan Warp'tan çıkabilecek dehşetlere karşı mücadelede çok faydalı olabilirlerdi. Bu savaşçıların gerçek isimleri kesin olarak bilinmiyor ama Grey Knights tarikatının kurucu üyeleri oldukları ve bu göreve geldikten sonra aldıkları isimler biliniyor. Janius, Epithemius, Chiron, Koios, Ogen, Yapto, Jotun ve Satre. Ekip içerisindeki diğer 4 kişi ise faniydi ve isimleri şöyleydi: Zaranchek Xanthos, Halid Hasan, Gallant Sidozi ve Moriana Muhausen. Malcador'un seçilmişleri olan bu kişilerin Heresy sırasında kilit görevleri vardı ve Malcador öldükten sonra da görevlerini ifa etmeye devam ettiler. Bu dörtlüden Zaranchek Xanthos ilk Engizitörlerden biridir ve Engizisyon'un kuruluşunda Kirill Sinderman ya da Promius kadar öncü rol oynamasa da etkin olmuştur. Gelin görün ki Xanthos 32. bin yılda artık radikal bir Engizitör olarak görülmeye başlanmış ve bir zamanlar müttefiki olan diğer Engizisyon üyeleri tarafından avlanmaya başlamıştır. Engizisyon'un kuruluşuna dair ikinci hikaye ise imparator daha henüz altın tahta yeni yerleştirilmişken en güvendiği 4 hizmetkarının tahtın başında bir araya gelmesiyle başlar. İmparatorluk yıkımın eşiğinden dönmüş ve kurucusu ebedi bir komaya yatmışken bundan sonra ne olacağını tartışan bu 4 kişi karşıdaki görüşe ayrılmıştır. Dörtlüden ikisi imparatorun yeniden hayata döndürülebileceğini düşünürken diğer ikili ise olaylara müdahale etmenin nafile olduğunu düşünmektedir. Dirilişçiler olarak adlandırabileceğimiz Promius ve Moriana dünyadan ayrılıp galakside imparatoru yaşama geri döndürebilecek sır ve teknolojileri aramaya koyulurlar. Diğer ikili ise geride kalıp senatoyu ikna ederek Promius ve Moriana'nın çabalarını durdurmak üzere bir örgüt kurmuşlardır ki Engizisyon'un tohumları da bu örgütün attığı söylenir. Bu hikayelerin ne ölçüde doğru olduğu ya da ikisinin de gerçeğin hangi kırıntılarını barındırdığı konusunda bir fikir birliği yok. Kesin olarak bilinen şu: İmparatorun altın tahta yerleştirilişinin 1. yıl dönümünde toplanmış senatoya asık suratlı bir adam çıkar. Kendisini imparatorun Engizisyon'un kutsal cemiyetlerinin bir üyesi olarak tanıtan bu adam, konseydekilere dehşet verici istihbari bilgiler vermiştir. Cemiyetler adı daha o günlerde dahi kullanıldığından Engizisyon'un çok sayıda örgütün bütünleşmiş bir üst hali olduğu anlaşılıyor. Bu hikayeden itibaren Engizisyon Titan'da bir üst kurup faaliyetlerini buradan gizlice yürütmeye devam ediyor. Ancak 32. bin yılın ortalarında meydana gelen ve hala Heresy'nin yaralarını saran imparatorluğun tarihinde karşılaştığı en büyük ork istilası olan War of the Beast yani Canavar Savaşı'nda ön plana çıkmak zorunda kalmış ve resmi olarak Ordo Xenos ve Ordo Malleus yani Uzaylı Cemiyeti ve İblis Cemiyeti olarak iki kola ayrılmıştır. İzleyen bin yıllarda dönemin ihtiyaçları ve Engizitörlerin ilgi alanları ya da odaklandıkları konu doğrultusunda çeşitli üst ve alt cemiyetler Engizisyon altında oluşturularak Engizisyon'un faaliyetlerini genişleterek sürdürmüştür. İmparatorun kuruluşları ve vatandaşları üzerinde bu derece mutlak güce sahip bir organizasyondan belki aksini bekleyebilirsiniz ama Engizisyon resmi bir hiyerarşi ya da liderlik kademesine sahip değildir. Bu nedenle bir Engizitör herhangi bir kimseden talimat almadan insanoğlunun ruhunu kendi uygun göreceği yol ve yordamlarla kurtarma görevine girişebilir. Engizitörün hangi konularda araştırma yapabileceği kendine kalmışken benzer düşüncede Engizisyon
Engizitörler bir araya gelip bu konulara ortak bir şekilde çaba sarf etmeye başladıklarında bu bir araya gelişe ordo yani cemiyet adı veriliyor. Sayıları tam olarak bilinmeyen bu ordolardan her biri spesifik bir tehdidi araştırmak ve belli bir düşmanı avlamak üzere uzmanlaşıyor. Ama bir Engizitör ilgi alanlarının ve soruşturmalarının onu götürdüğü yönde ilerlediğinden ordular arasında serbestçe ve istediği sıklıkla geçiş yapabiliyor. Yani bir orduya hayatları boyunca bağlı kalmak durumunda değil Engizitörler. Bu nedenle de bir ordu imparatorluktaki gelişmelere bağlı olarak sayıcı büyüyüp küçülebiliyor. Bazı ordular da görevleri tamamlandıktan ya da bütün cemiyet üyeleri öldükleri için sonlanabiliyor. Bu elbette demek değil ki bütün ordular gelip geçici. Engizisyonun temelinde görevlerinin ebedi olduğu 10.000 yıl önce kanıtlanmış 3 ana cemiyet yani Ordo Majoris bulunuyor. Bunlar sırasıyla Ordo Malleus, Ordo Xenos ve Ordo Hereticus. Ordo Malleus, ötedeki tehdit olarak adlandırılan iblisler ve warp'tan çıkabilecek her türlü dehşetle mücadele etmek üzerine uzmanlaşmış bir grup. Engizisyonun temelinin atıldığı ordu bu olmakla beraber tam gün ışığına çıkışı az önce de bahsettiğim Horus Heresiden yaklaşık 1500 yıl sonraki Canavar Savaşı'na denk geliyor. Çünkü burada artık uzaylılarla mücadele etmek için uzmanlaşmaya ihtiyaç duyduğu ortaya çıkınca dışarıdaki tehlike yani uzaylıyla baş etmek üzere 2. Ordo Majoris, Ordo Xenos kuruluyor. Ordo Malleus'ın da resmiyet kazanması bu 2. ordunun kuruluşuyla meydana geliyor. İçerideki tehditle yüzleşmek için ise 36. bin yılda meydana gelen Age of Apostasy yani döneklik çağında Ordo Hereticus kuruluyor ve bu cemiyetin asli görevi sapkın, mutant ve asi saykıları avlamanın yanı sıra kiliseye de polislik etmek. Nitekim döneklik çağının 2 faalinden biri kiliseydi. Engizisyonun omurgasını bu 3 ana cemiyet oluşturuyor olsa da biraz önce dediğim gibi amaca yönelik sayısız ordu kurulup kapanmış ya da sadece kağıt üzerinde var olmaya devam eder durumda. Bunların hepsini saymaya kalksam 4000 saatlik izleme hedefini tek videoda doldurmam olası. Ayrıca Engizisyonun da isimlerini zikretmeme asla izin vermeyeceği, aksi halde beni de sapkın olarak excommunicate traitoris olarak aforoz edeceği de bir gerçek. O nedenle bu kısmı birkaç örnek ile geçiştireceğim. Bu sayısız ordu içerisinde görevi Cadia kapısını korumak olan, acaba bu arkadaşlara ne oldu? Ordo Aegis, Adeptus Astartes'in tamamını denetlemekten sorumlu olan Ordo Astartes, Astra Militarum'u izleyen Ordo Militarum, görece yeni kurulan ve büyük yarığı gözetleyen Ordo Maledictum ve daha nice ordolar. Herkesi ve her şeyi gözetleyen bir ordo bulmak mümkün. Hatta başka ordoları izleyen ordolar da var. Tam bir hesap verilebilirlik çemberi. Bunca gruplaşma yeter diye düşünebilirsiniz ama resmi bir yapılanmadan yoksun olan Engizisyon, cemiyetler dışında çok sayıda iç gruba da ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi iki farklı şekilde meydana gelebilen meclisler. İlkinde Engizitör ya da Engizitör Lordu belirli bir konuyu tartışmak üzere istediği Engizitörleri davet edip bir meclis toplayabiliyor. Bu daha geçici bir yapılanma ve genelde amacına ulaştığında kendiliğinden dağılıyor. Bir diğer meclis yapısı ise daha kalıcı ve imparatorluk uzayının belirli bir kısmını gözetim altında tutmak için sürekli olarak faaliyet gösteriyor. Bu tür kalıcı meclisin merkez üsleri, gemileri ve başka kaynakları da bulunabiliyor hatta. Bir meclisin ise belirli bir konuyu araştırıp kovuşturmak için farklı düşünce tarzları ve uzmanlık alanlarına sahip engizitörleri bir araya getirerek oluşturduğu özel görev güçleri de bulunuyor. Bunlara hizip diyoruz. Meclisin bir alt grubu olarak adlandırılabilir. Hiziplerden farklı olarak alelacele bir araya gelen ve ortak bir amacı kovalayan engizitörler grubuna ise hücre denir. Bunların aksine hücrelerin meclis tarafından verilmiş resmi bir görevi bulunmuyor ve fonksiyonlarını tamamladıklarında kendiliğinden dağılıyor. O nedenle hücreler hiziplerden daha geçici bir oluşum diyebiliriz. İmparatorluk hiyerarşisi içerisinde High Lords of Terra'nın bile üzerinde yetkisi olmadığı, imparatorun kendisi hariç herkesi ve her şeyi sorgulayabilen çok güçlü bir örgüt Engizisyon. Bu nedenle imparator dışında hiç kimseye hesap vermek zorunda değiller. Ministerium dışında tamamen otonom olan tek örgüt Engizisyon ve sahip oldukları bu mutlak güce Inquisitorial Remit ya da Inquisitorial Mandate yani Engizisyon yetkisi deniyor. Engizisyonu denetleyen hiçbir dış örgüt olmadığı için Engizisyon kendi denetimini de kendisi yapıyor. Hizipler, hücreler derken bütün bu gayri resmi örgütlerin arasında Engizisyonu ikiye ayıran felsefi farklılıklar var. Engizitörler Püriten ya da radikal olarak adlandırabiliyor ya da saf tutabiliyorlar. Püriten Engizitörler muhafazakar olarak adlandırabileceğimiz, imparatorun ışığı ve insanoğlunun saflığına sonuna kadar inanan ve kendilerince belirlenen kuralların asla dışına çıkmayan Engizitörler. Radikal Engizitörler ise görüp geçirdikleri onca olay ve edindikleri onca bilgi sonrasında zafere yani insanoğlunun kurtuluşuna giden her yolun mübah olduğunu düşünen ve yeri geldiğinde uzaylı teknolojilerini kullanmaktan çekinmeyen, hatta
Ateşe ateşle karşılık vermek adına kaos güçleriyle savaşmak için kara büyü ve iblis çağırmaya kadar sıra dışı yöntemlere başvurmaktan geri kalmayan daha pragmatist olarak adlandırabileceğimiz Engizitörler. Haliyle bu gruplar arasında anlaşmazlık ve bolca çekişme oluyor ve Püriten Engizitörler imparatorun düşmanlarıyla uğraşırken bir yandan da bu radikalleri avlamaya çalışıyorlar. Bir Engizitörün görevi imparatorluk ve insanoğluna karşı doğabilecek tehditleri araştırıp onları saptamak ve yok etmek. Bu nedenle bir Engizitör baktığı her yerde tehdit görebilir ve Engizisyon'un gözünde imparatorluğun karşı karşıya olduğu tehditler sayısızdır. Dışarıda uzaylıların saldırıları, içeride ise hainlik, imparatorluk organizasyonlarında yozlaşma, asi saykırlar ya da insanlığın gen havuzunu sürekli tehdit eden mutasyon riski gibi tehditler imparatorluğun enginliğinde her daim yüzleşilmesi gereken tehditlerdir ve bu nedenle bir Engizitör'ün sorumluluk alanının neredeyse hiç sınırı yoktur. Uzaylı komploları, mutasyon, siyasi yozlaşma ya da idari beceriksizlik dahil her şey bir Engizitör'ün yetkisi altındadır. Bir Engizitör soruşturmasında ihtiyaç duyarsa imparatorluk bünyesindeki hemen hemen herkesin yardımını alabilir. Bir High Lord of Terra bile geçerli bir sebep göstermeksizin bir Engizitör'ün yardım talebini reddedemez. Hatta buna Adeptus Mechanicus ve Adeptus Astartes de dahildir ama yol yordan bilen tecrübeli Engizitörler bu gruplardan yardım isterken daha nazik davranır. Soruşturmaları yürütmek, imparatorluğun diğer hiçbir yerinde olmayan bir proaktiflik gerektirir ve bir Engizitör'ün meşhur imparatorluk bürokrasisiyle uğraşacak zamanı hiç yoktur. Bu nedenle Engizisyon biraz gayri resmi bir örgütlenmeye sahiptir. Bununla bağlantılı olarak Engizisyon içerisinde otorite kıdemle değil, nüfuz ve nam ile sağlanır. Kıdemin önemi olmasa da yaş almış Engizitörlerin tecrübelerine de dönem dönem başvurulur. Dışarıdan alınan yardım haricinde her biri Ordo Majoris'in kendi uzmanlık alanına yönelik olarak görevlendirebileceği iyi eğitilmiş ve donanım almış bir askeri kanadı vardır. Ordo Malleus'un askeri kanadı Grey Knights iken Ordo Xenos da bu görevi Death Watch görür. Ordo Hereticus'un askeri kanadı ise Adepta Sororitas'tır. Bunca araç ve mutlak yetki imparatorluğun düşmanları ve vatandaşları üzerinde Engizisyon'a dehşet verici bir güç sağlar. Bir insan eğer Engizitör'ün gözüne ilişmişse canı o Engizitör'ün iki dudağının arasındadır. Gittikçe sertleşen sorgu metotları sonrasında Engizitör eğer yozlaşma ve sapkınlığa ya da mutasyona dair izler saptamışsa şüpheliyi birbirinden korkunç sonlar bekler. Sapkınlık ve hainliğin cezası genelde oracıkta yargısız infaz sonucu ölümdür. Ancak bazı durumlarda Engizitör suçun idam gerektirecek kadar ağır olmadığına kani olursa daha hafif, kime göre neye göre cezalar da uygun görebilir. Hafif dediğime bakmayın, bu cezalar aslında ölümden de beter. En hafif olarak bir suçlu ceza taburuna gönderilip hayatının sonuna kadar imparatorluğun en kanlı çatışmalarına en önden adeta etten kalkan olarak sürülebilir. Biraz daha çelimsiz bireyler ise lobotomiden geçirilerek iradesiz bir servitor'a dönüştürülebilir ve hayatının kalanını tamir, temizlik ya da hamallık yaparak geçirebilir. Biraz daha ağır suçlar için arcoflagellation dediğimiz suçlunun beyninin yıkanıp fiziksel gücünü artıracak biyomekanik ameliyatlara tabi tutulması sonucunda arcoflagellant adı verilen elleri yerine elektrikli kırbaç ya da daha ağır silahlar takılmış gözü dönmüş bir saldırı askerine dönüştürülebilir. Bundan biraz daha ağır sapkınlıkları cezalandırmada ise tövbekar makineler kullanılır. Evet, cihazın adı bu. Bu cezada suçlu günahlarının affedilmesi umuduyla tamamen korumasız bir şekilde kullandığı tövbe makinesiyle genelde Adepta Sororitas'ın yanında savaşa girer. Çünkü görev sadece ölümde son bulur ve günahlar ancak bu şekilde affedilir. Tekil bireylerin değil, gezegenlerin kaderleri bir Engizitör'ün iki kelimesine bağlıdır. Eğer bir Engizitör bir gezegendeki yozlaşmanın sökülüp atılamayacak kadar derine işlediğine ve çok yaygın olduğuna hükmederse o gezegen üzerinde exterminatus emredebilir. Bu durumda gezegenin üzerindeki tüm canlı yaşam yörüngeden yok edilir. Gezegende kaç masum insan olursa olsun. Öyle bir radikal bir çözümdür ki bu exterminatus, bu emri verme yetkisi sadece Word güçte bulunur. Engizisyon, Space Marine tarikatları, Lord Yüksek Amiral ya da Lord Kuman. Aslında Engizisyon'u anlat bitmez. Ancak bu videoyu fazla uzatmamak istiyorum çünkü Engizisyon'un altında kalan her bir başlıkta başlı başına bir videoyu hak edecek derinlikte. Planlayabilirsem Engizisyon adı altında bir seri açıp konu başlıklarını farklı videolarla sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Bir de Engizisyon'un müsaade etmediği konulara girmemeye çalışıyorum. Malum aforoz edilmeyeyim. Son bir hatırlatma olarak, ikinci hatırlatma olacak bu ama eğer bu içerikler hoşunuza gidiyor ve daha fazlasını görmek istiyorsanız kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve ilgileneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. İmparator korur.